Burada 50 parçadan oluşan bir denge oyunu var. Bu parçaların her birine ayrı ayrı baktığınızda aslında çok da bir önemi yok. Ama bir bütün olarak düşündüğünüzde birliktelikleri anlamlı hale geliyor. Ve bir bütün olarak baktığınız zaman bunların her biri bu bütünün önemli bir parçası haline geliyor. Bu oyun aslında federal yapıya sahip devletlerin en büyük handikapını da gösteriyor. Çünkü bütünün içindeki varlığı kıymetli olan bu her bir devlet aslında ölümcül bir oyunun ilk hamlesi anlamına da gelebilir. Yani bunlardan bir tanesini çektiğinizde yapı tamamen dağılana kadar durmak bilmeyecek tehlikeli bir oyunu başlatmış oluyorsunuz. Tabii illaki bu yapının yıkılması için çok sayıda bileşenin aradan çekilmesine gerek yok. Bazen kritik bir noktadaki tek bir bileşenin çekilmesi yapının dağılmasına sebep olur. Yani bu denge oyunu tıpkı devletler gibi bütünü koruyabildiği sürece tehlikesizdir. Ama o bütünden ayrılan tek bir parça gerçekten tehlikeli bir oyun başlatır. İşte bugünlerde Türkiye'de ve dünyada böyle tehlikeli bir oyunun başlama ihtimalinden bahsediliyor. Kaliforniya'nın ABD'den ayrılmak için düğmeye bastığı konuşuluyor. Peki bu ne kadar doğru? Yani bu haber gerçek bir haber mi? Gerçekse ve böyle bir girişim varsa ABD yasalarına göre böyle bir ayrılma mümkün mü? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Ama öncesinde böyle içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an önünüzde büyük bir ABD haritası var. Buraya baktığınızda bugün konumuz olan Kaliforniya tam olarak şurası. Peki ABD haritasından bu eyaleti çıkarırsak ABD ne kaybeder? Aslında işin açığı çok da büyük bir kaybı olmaz. Yani baktığınızda büyük bir yüz ölçümüne sahip olsa da bu eksiklik çok dikkat çekmiyor bile. Tabii haritadaki durumdan bahsediyorum. Ama tabii ki az önce bahsettiğimiz denge oyununda olduğu gibi bir domino etkisi başlatma riski de var. Daha da önemlisi mesele bundan ibaret de değil. Kaliforniya'nın ABD'den ayrılma ihtimali bu yüzden gündem oluşturmuyor. Bu eyalet ABD'nin yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla en kalabalık eyaleti. Bütün ülke nüfusunun %12'si burada yaşıyor. Ama daha da önemlisi ABD ekonomisi için Kaliforniya hayati bir öneme sahip. Bunu sağlayan şey çok çeşitli bir ekonomik zenginliğinin olması. Kaliforniya sınırları içerisinde aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü yeraltı kaynağı var. Ama bu eyaletin esas zenginliği yeraltı kaynakları değil, şirketleri. Bildiğiniz meşhur Silikon Vadisi bu eyalette yer alıyor. Yani Kaliforniya ekonomisinin bu kadar güçlü olmasını sağlayan şey Amazon, Apple, Tesla veya Nvidia gibi teknoloji devlerinin bu eyaletin sınırlarında olması. Hatta daha da somutlaştıracak bir bilgi vereyim. Kaliforniya şu an bağımsızlığını elde etse ABD'den ayrıldığı gibi dünyanın en büyük 6. ekonomisi oluyor. Yani Fransa ya da İngiltere gibi G7 ülkelerinin bile önüne geçiyor. Zaten biliyorsunuz içinde yaşadığımız çağ şirketler çağı. Güçlü şirketlere sahip olan devletler güçlü ekonomilere sahip olabiliyorlar. Yani yeraltı kaynakları konusunda kendine yetebilirlik elbette önemli. Ama yeni girdiğimiz yüzyılda bir devletin zenginliğini yeraltı kaynakları belirlemeyecek. Şirketlerinin ürettiği değer belirleyecek. İşte Kaliforniya bu konuda dünyanın en önemli konumunda yer alıyor. Ve kendinizi onların yerine koyun. ABD bizdeki gibi değerler üzerine inşa edilmiş bir devlet değil ya da tarih üzerine inşa edilmedi. Çıkarlar ve refah orada sistemi ayakta tutuyor. Yani ABD ekonomisi gerçek anlamda bozulsun, insanların refah seviyeleri yerle bir olsun, ABD'nin parçalanması 8-10 yılı bulmaz. İşte böyle dinamiklerin hakim olduğu bir yerde kendinizi bir Kaliforniyalı'nın yerine koyun. ABD ekonomisini omuzluyorsunuz. Zenginliğiniz büyük oranda 400 milyona yakın bir nüfusa dağılıyor. Eğer 40 milyonluk nüfusunuzla bu devletten ayrılabilseniz bir anda refah düzeyiniz 4-5 kat artacak. Yani ekonomik anlamda dünyada cenneti yaşayacaksınız. Böyle baktığınız zaman siz Kaliforniyalı olsaydınız ABD'den ayrılmak ister miydiniz? Muhtemelen isterdiniz. İşte bunları bilince insan Kaliforniya'da başlayan bu ayrılıkçı hareketleri ciddiye alıyor. Ama mesele öyle göründüğü kadar basit değil. Yani 2 gündür bu konu Türkiye'de gündem. Independent
Independent Türkçe Kaliforniya ABD'den ayrılmak için ilk adımı attı şeklinde bir haber yapınca haliyle insanlar sonunda ABD parçalanıyor diye paylaşımlar yapmaya başladılar. Ama işin arka planını daha detaylı konuşmak gerekiyor. Öncelikle bu iddiaların nereden çıktığını konuşalım. Özellikle son 15-20 yıldır ABD'de bazı eyaletlerde ayrılıkçı hareketler ortaya çıkmaya başladı. Aslında tarihten gelenler de var. Texas ve Kaliforniya bu konuda başı çekiyor. Tabi bugün odak noktamız Kaliforniya. Burada özellikle 2010'lardan itibaren ayrılıkçı hareketler kendini göstermeye başladı. Ama 2016 seçimlerinden sonra bunların çalışmaları iyice yoğunlaştı. Mesela 2016 seçimlerinden sonra Calexit diye bir hareket ortaya çıktı. Yine 2021 yılında Yes California adlı bir grup ayrılık fikrini savunmaya başladı. Hatta bunlar o dönem ABD'den ayrılmak için referandum düzenlemek istediler ve bunun için imza toplamaya bile başladılar. Ama yeterli sayıda imza toplayamadılar. O zamanki çabaları daha gayri resmi bir çabaydı. Yani internet üzerinden imza toplamaya çalışıyorlardı. Ama şimdi bu konuda imza toplayabilmek için resmi izinlerini aldılar. İşte bu yüzden Türkiye'de bu konu gündem oldu. Peki amaçlarına ulaşma ihtimalleri var mı? Öncelikle aklınıza şu gelmiş olabilir. Daha önce zaten imza toplamaya çalışmışlar ama yeterli sayıya ulaşamamışlar. Şimdi neden ulaşabilsinler? Bu sorunun cevabı son ABD başkanlığı seçimlerinde gizli. Zaten hareketlilik de şu an bundan kaynaklanıyor. Eyaletin çok büyük çoğunluğu Trump muhalifi ve bu yüzden ayrılıkçı hareketler Trump'ın kazandığı dönemde canlanma imkanı buluyor. Daha önce de 2016 seçimlerinde Trump kazandığında eyalette ciddi protesto gösterileri olmuştu. Şimdi yeniden böyle bir ortam ortaya çıktı. Peki bu ortamın verdiği gazla böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi mümkün mü? Açıklamaya geçmeden önce baştan merak ettiğiniz cevabı vereyim. Mümkün ama değil. Yani ihtimal var ama imkansız. Böyle karmaşık bir durum söz konusu. Bu kargaşayı açıklamak için de öncelikle işin yasal boyutuna odaklanalım. ABD'de bir eyalet isterse ABD'den ayrılabilir mi? Bu sorunun net cevabını kimse bilmiyor. Amerikan Anayasası'nda bununla ilgili net bir ifade ya da bir yöntem yok. Yani böyle bir sürece gerçek anlamda girildiğinde ne olacağı net olarak bilinmiyor. Sadece sürecin nasıl işleyeceği belli. Eğer Kaliforniya'da yeterli sayıda imza toplayabilirlerse ki bu eyalette 600 bine yakın insanın bu hareketi desteklemesi ve imza vermesi anlamına geliyor. Böyle bir durum oluşursa bir sonraki seçimlere Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmalı, özgür ve bağımsız bir ülke olmalı mı sorusu ekleniyor. Bu soru eklendikten sonra eyaletteki kayıtlı seçmenlerin en az %50'sinin bu seçime katılması gerekiyor. Ve bu katılan %50'nin üzerindeki seçmenin %55'inin evet oyu vermesi gerekiyor. Yani buraya kadar olan kısım zaten ayrılığı çok mümkün hale getirmiyor. Bunu şunun için diyorum. Daha yeterli sayıda imza toplamakta zorlanıyorlar. Bu kadar oy almaları çok mümkün görünmüyor. Ama diyelim ki aldılar. Yani seçimlerde %55 evet ABD'den ayrılmak istiyoruz dedi. O zaman Kaliforniya ayrılabilir mi? Yine hayır. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse bu Amerika Birleşik Devletleri'ne güvensizlik oyu ve Kaliforniya halkının bağımsız bir ülke olma iradesinin ifadesi anlamına geliyor. Bu oluşunca ABD hükümeti Kaliforniya'nın bağımsız bir ülke olarak yaşayabilirliği hakkında rapor vermesi için bir komisyon oluşturuyor. Ve bu komisyon meseleyi değerlendiriyor. Komisyonun oluşturacağı rapor elbette bağlayıcı değil. Tavsiye niteliğinde olabilir ve bu rapor sonucunda ABD hükümeti görüşmelere başlıyor. Eğer bu görüşmeler sonucunda evet sizin ayrılmanıza izin veriyoruz derlerse o zaman Kaliforniya ayrılabilir diye düşünülüyor. Ama dediğim gibi yine net olarak bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü ABD Anayasası'nda bunun yeri yok. Böyle bir şey isteniyorsa anayasa değiştirilebilir mi derseniz evet bu mümkün. Ama ABD'de çok kısa ve öz bir anayasa var ve kolay kolay da değiştirilmiyor. Düşünün bütün ülke tarihi boyunca yaptıkları anayasa değişikliği sayısı sadece 17. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Biz sadece 1982 Anayasasını yanlış hatırlamıyorsam 21 defa değiştirdik. Yani ABD'de bu işler o kadar basit değil. Ayrıca bu işi o noktaya getirebilecekleri de çok belli değil. Çünkü Kaliforniya'daki ayrılıkçı hareketler tek bir çatı altında değil. Yes Kaliforniya hareketi var. Kaliforniya Ulusal Partisi var. Bağımsız Kaliforniya Partisi var. Kaliforniya Özgürlük İnisiyatifi var. Daha arasak başka örnekler de çıkar. Ve bunların tamamı bir diğerini kendisine rakip olarak görüyor. Haliyle bunların ciddi bir güç elde etmesi çok mümkün değil. Dediğim gibi sadece bunca ekonomik zenginliği neden 400 milyon insanla paylaşıyoruz tezi üzerinden insanları motive edebilirler. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Kaliforniya'nın zenginliğinin sebebi Silikon Vadisi'nin orada bulunması. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezi şu an Kaliforniya'da. Düşünün, Kaliforniya bağımsızlık ilan etmeyi başardı. Bunu yapabilmesi için elbette ABD ordusuyla savaşmayı da göze alması gerekiyor. Çünkü iş o noktaya gelecektir. Ama diyelim ki o da olmadı. ABD silah zoruyla bu işi bitirmeye çalışmadı. Böyle bir ortamda
Sizce en büyük hamle ne olacak? ABD Silikon Vadisi'ni kendi topraklarına taşıyacak ve oradan gelmeyen bütün teknoloji şirketlerine büyük yaptırımlar açıklayacak. Böyle olunca o şirketlerin tamamı merkezini ABD hükümetinin istediği yere çekmek zorunda kalacak. Ve tabii ki böyle olunca Kaliforniyalılar refah seviyelerini arttırmak için çıktıkları yolda küçük, fakir bir devlet olarak varlıklarını devam ettirmek zorunda kalacaklar. Bunu oranın halkı bilmiyor mu? Elbette biliyor. İşte bunu bildikleri için tam anlamıyla bir ayrılığa destek verme ihtimalleri yok. O yüzden Kaliforniya'nın ABD'den ayrılması ile ilgili haberler boşuna gündeminizi işgal etmesin. Kaliforniya'da, Teksas'ta ABD'nin bir parçası olmaktan vazgeçemez. Bu videoyla da bu konuyu uzun bir süre kapatmış olalım. Böyle konuları kapatalım ki daha gerçek meselelere odaklanma fırsatımız olsun. Olur da sahadaki dengeler ve dinamikler değişir de böyle bir ayrılık mümkün hale gelirse elbette konuyu tekrar konuşuruz. Ama o zamana kadar daha gerçek gündemlere odaklanmakta fayda var. Allah'a emanet olun.